Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine oldukça kolay ve güzel bir kare motif hazırladım. Mozaik motif olarak da adlandırılıyor internette gördüğüm kadarıyla. Yapması çok keyifli. Renk geçişlerini eğer tonlayarak ayarlarsanız bu şekilde bir görüntüye de ulaşıyor. Ama rengarenk de yapmanız tabii ki mümkün. Daha önce paylaştığım aşk merdiveni motifinin yapımına oldukça benziyor. Sadece bu aradaki şeritleri daha fazla sayıda yaparak bu örneği elde ediyoruz. Şimdi birlikte örneğimizi kuralım ve birkaç sıra ilerleyelim. Örneğimizin ortası hanım dilendi bey beğendi örneğinin başlangıcı şeklinde ve yine her renkle ikişer sıra örülerek ilerliyoruz. Ortada herhangi bir uzatma kısmımız yok. 2 sıra beyazla ben ördüm. Yine beyazla başlayacağım. Sonrasında renklilere geçtiğimizde örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi hanım dilendi bey beğendi motifini hemen hemen artık herkes biliyor ama yeni başlayan hanımlar varsa onlar için kısaca yine tekrarlayalım. Şöyle bir sihirli halka yaptım. 3 numara tığ kullanıyorum. Pamuklu ipliklerle genelde örneklerimi çıkartıyorum. Şimdi 3 zincir yaparak başlıyorum. Ve de bu sihirli halkamın içine zincirim birincisi sayılarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun gibi 4 adet yapacağız. Çünkü karede 4 köşe 4 kenar mevcut. Şimdi dönüşlerimiz yani köşelerimiz 3'er zincir. Aynı halkanın içine devam ediyoruz. 1 2 3 bu bizim birinci köşemizdi. Yine 3 zincir. Halkamızın içine devam ediyoruz. 2 3 yine 3 zincir. Üçüncü köşemizdeyiz. Halkamızın içinden devam. Son grubumuzu yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi halkamızı birazcık sıkıştıralım. 1 2 3 köşe, dördüncü köşede 3 zincir yaparak ilk başladığımız zincirimizin tepesine bağlıyoruz. Şimdi 2 sırada bir renk değiştireceğiz dedik. Aynı şekilde beyaz ipliğimizde ikinci sıramıza devam edeceğiz. İkinci sıramızda doluların üzerine, boşların üzerine dolu gelecek şekilde hareket ediyorduk. Burada da hanım dilendi bey beğendi de aynı şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yaptık. Bunun üçünü yukarıya çıkmak için bir tanesini de bu trabzanlık kısmının üstündeki boşluğu oluşturmak için kullanacağız. Yani başını alıp direkt köşeye geliyoruz bakın. Köşenin içine 1 2 3 videolarımda hanım dilendi bey beğendi motifini hem renkli hem de tek renk olarak ayrıntılı bir biçimde de bulabilirsiniz. Şimdi köşe dönüşlerimiz her zaman 3 zincir. Başını aldım. Şimdi rahat dönebilmem için bu kenara aitti. Rahat dönebilmem için köşeye tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu köşeye geçebilmem için aradaki zincir sayım 1. Başını aldım ve yine köşede aynı işlemlere devam edeceğim. Yani önce 3 tane ikili trabzan, dönebilmem için köşemiz 3 zincir, aynı köşenin içine yine 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 zincir, üçüncü köşemizdeyiz. 1 2 3 tane. Şimdi dönüşümüz için 1 2 3 zincir köşemiz, aynı deliğin içine tekrar 2 ve 3. Bakın son köşeye gelirken son köşede zincirle başlamıştık. Bu bizim yapacağımız buradaki trabzan gruplarında. Şimdi ilk önce 3'ünü yapıyorduk. Sonra burada bu üçüncüsü buranın yerine geçecek.
Şimdi yapınca daha iyi anlaşılacak. Önce 3 taneyi yapalım. 1 2 3 zincir. Şimdi 3 tane değil 2 tane yapıyoruz. Çünkü 1 2 üçüncüsü işte benim buradaki zincirim. 4 tane yapmıştık. Arada bir taneyi bırakıp kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Göbek kısmımız hazır. Ben sabitlemek adına bir zincir çekip ipliğimi kesiyorum. Böylece ilk rengimi tamamlamış oldum. Şimdi yeni ipliğime başlıyorum. Köşede ipliğimi bağladım. Herhangi bir köşede fark etmez. Burada yapacağım şey bu kenara ait. Şimdi köşede 2 kere batım yapıyorduk. Bu kenara ait olan üçlü grubu yapacağız. Diğerini dönüşte tamamlayacağız. Yani 3 zincir yaptım. Şimdi bu deliğin içine zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan olacak. Yani 1 2 3. Şimdi benim bir zincir yapıp ortadaki boşluğa gelmem lazım. Oraya geleceğiz ama şimdi burada bakın alta kadar indiğim bir uzun trabzanım var. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi boşluğun içine 3 tane trabzan yapmam gerekirdi. Birinciyi normal ikili trabzan olarak yapıyoruz. İkinciyi uzun yapacağım için 2 kez doluyorum başını. Alttaki 1 2 3 tane beyazdaki trabzanın ortasındakini tutuyorum bakın. Önden arkaya doğru yakalıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Böylece boyutu dengelenmiş oluyor. Sonrasında üçüncüyü yine aynı deliğin içine normal ikili trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir, köşede farklı hiçbir şey yok. Normal. 1 2 3 dönüşlerim üçer zincir. Aynı noktaya tekrar batarak 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine orta kısma geldik. Bir zincir. Bakın bu boşlukta birinci normal ikili trabzan. İkinci de alta ineceğiz. Yani 2 kez doluyorum. Alttaki beyazdan önden arkaya doğru ortadakini yakalayarak üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve de üçüncüyü yine aynı deliğin içine normal ikili trabzan olarak yapıp yoluma devam ediyorum. Bir zincir, köşelerde herhangi bir uzun alım falan yok. Normal 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, yine aynı noktaya batıyorum. 2 3. Bu sıramızı orta kısma geldiğimizde alttaki ortadaki trabzanı tutarak tamamlıyoruz. Şimdi sıramızın sonuna gelirken burada ilk grubumuzu yapmıştık. Köşedeki şimdi geldiğimizde bu kenara ait üçlü trabzanı da yapıyorum. 3 adet trabzanımı da ve yine 1 2 3 zincir yapıp bu başlangıca kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir sıra daha bu mavi ile devam edeceğiz. Her renkte 2 sıra örüyoruz. Doluların üzerine boş, boşların üzerine dolu şeklindeydi. Şimdi burası trabzan olduğu için boşla başlayacağız. Bunun için 4 zincir yapıyorduk hatırlarsanız. Başını aldım ve karşıma hemen boşluk ve boşluğun altındaki trabzan grubunu gördüm. Burada ne yapıyorduk? Alttaki mantığı kullanacağız. Şimdi birinci köşeler dışında bundan sonra her kenarda boşlukta yapacağım 3 adet trabzanın ikincisini alt sıraya batarak yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 kez doladım. Alt sıradaki beyazın bu sefer bakın ortadakini yine aldım. Üçüncü yine ikili trabzan olarak devam ediyor. Bir zincir. Şimdi bu boşluğa geldim. Birinciyi yaptım.
İkincisi yine alttan. Ve üçüncüsü yine içeriye. İlk sırada mavilerde sadece bir tane uzun atım varken burada 2 tane, ki bu artarak ilerliyor zaten. Köşeye geldiğimiz noktada yapacağımız ekstra bir şey yok. Normal 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum önce. 3 zincir. Yine aynı noktaya. 3 adet ikili trabzan. Alamadım. Ve bir zincir. Yine bakın buraya geldik. Birinciyi yaptık. İkincisi için 2 kez doladım. Hemen alttaki trabzanı yakaladım. Üçüncüsü yine içeriye. Bir zincir. Yine bir, ikincisi için 2 kez dolayıp alttaki trabzanı yakaladım. Üçüncüsü buraya. Bir zincirle köşeye ulaştım. Şimdi aynı mantıkla köşeleri yapıp şuradaki trabzanlarımı da yaparak bu sıramızı da bitiriyoruz ve artık yeni rengimize başlıyoruz. Sıramızın sonunu bir kez daha göstermek istedim. Bu grubu yaptık. Burada biz 4 zincirle başlamıştık. Oradaki 3 zincir benim ilk trabzanım aslında gibiydi. Dolayısıyla burada 2 tane trabzan yaptıktan sonra kaydırma tekniğiyle bağlayıp bir zincir yaparak sabitledim ve bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi 3. rengime geçeyim. Aslında artık örneğimiz kuruldu. Bundan sonra hep buradaki atımları arttıra gideceğiz. 3. rengimizi de bağlayalım köşeden. Bunu istediğiniz kadar büyütmeniz mümkün. Ama böyle kare kare yapıp birleştirmek de tabii oldukça keyifli olur. Ki 3 tane zincir yaptım. Yine bu kenarın ilk grubunu 3 adet ikili trabzan şeklinde köşemize yerleştirdik. Devam ediyoruz. Bir zincir. Bakın. Boşluğa geldiğim an bir. İkincisi her zaman bir alt sıranın ortasındaki trabzanı yakalamak. 2. Üçüncü yine bu şekilde. Bir zincir. Boşluğa geldim. Her sırada renk değiştirsek olur mu? Tabii ki olabilir. Ama böyle ikililere de gayet güzel oldu. Şimdi burada 2 kez doladım. Altta ortadakini alacağım ama ortadaki zaten az önce yaptığım işlemde gelen uzun bir alım var bakın burada. Daha da kolay bunu almak. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. İkincisini işte bu alttan gelen şu büyük üçlü trabzana takıyorum. Ve yine üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Üçüncüsü yine ikili trabzan. Bakın birbirlerinin içinde. Bir zincir. Birincisi bu şekilde. Bu alttan gelen de henüz yoktu. Bunu ortadan yakalıyorum. Örnek bize kendini söylüyor aslında. Bakın bu sırada arttırmalar sebebiyle burayı, ortayı ve burayı yakaladım. Bir sonraki sırada da yine buralardan yakalarken artık buradaki uzun ilmekleri daha çok tutacağız. Şuradan da belki daha net anlaşılabilir. İç içe geçmiş. O mozaik görüntü zaten bu şekilde oluşuyor. Her sırada yukarıya doğru uzatmalar sebebiyle. Bir zincir, köşede yine normal ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 köşemiz için. 1, 2, bu da 3. trabzanımız. Şimdi bir zincir boşluğa geliyorum. Bir kez daha yapalım. Birincisi ikili trabzan. 2 kez doladım.
İkincisi alttaki mavinin ortası. Normal ikili trabzanla bitirdik. Bir zincir. Buraya geldik. Birincisi ikili trabzan. 2 kez doladım. Alttakinin ortasındaki bu uzundu olandı. Buna takıyorum tığımı. Ve de yine üçlü trabzan yaparak devam ettim. Bir zincir. Bir zincir ve köşeye ulaştım. Yine dönelim, kenarımızı tamamlayarak bitirelim. Evet, bu sıramızın da sonunda 3 zincir yapıp bağladım ve bitirdim. Ama yine bu renkte devam ediyorum. Trabzanın üzerine boşluk olması açısından 4 zincirimi yaptım. Yine başlıyoruz. Şimdi birinci boşlukta ikili trabzan. 2 kez doladım. Alttakinin orta kısmından yakalayarak geldim. Üçüncüyü yine ikili trabzan olarak yaptık. Bir zincir. Şimdi bakın. Artık alım yerleri çok daha rahat görülüyor. İkili trabzan. 2 kez doladım. Şurayı görebilirsiniz daha geniş. Yakaladım. Üçüncü yine ikili trabzan. Bir zincir. Birinciyi yaptım. İkincisi yine bakın alttan. Üçüncü burada. Bir zincir. Bu yeni başladığı köşedeki arttırmalarımız, o sebeple alttan gelmiyor. Şu an oluşturuyoruz. Üçüncü içeriye. Bakın ne kadar güzel iç içe geçmeye başladılar. Bir zincir, köşeye geldik. Köşelerde yine 3 adet ikili trabzan, 3 zincir, devam ediyoruz. Bir kez daha göstereceğim ve motifimizi, kurulumunu tamamlamış olacağız. Bir zincir. Şimdi birinciyi yaptık. İkinciyi alt ortadan aldık. Üçüncü yine ikili trabzan. Bir zincir. Birinciyi yaptık. İkincisi için alttan gelen büyük olan ilmeği aldık. Üçüncüsü. Bir zincir. Alttan geleni aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz kadar büyütebiliriz ya da bu büyüklükte yapıp birbirlerine ekleyerek motiflerimizi çok güzel örtüler yapmamız mümkün. Motifleri ekleme noktasında da yine hem iplik koparmadan ekleme hem de farklı şekillerde birkaç şekilde ekleme ile ilgili videolarım kanalda mevcut. Dilerseniz onları da izleyerek birleştirebilirsiniz motiflerinizi. Evet, bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Farklı kare motifleri hazırlamaya sizler için devam ediyorum. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sırada da yine aynı metotla buradaki ilmekleri yakalayarak istediğimiz kadar büyütebiliriz. Hoşça kalın.